Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Mert, kanalıma ve video hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber beyondblue serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Serimizi en baştan beri izlemeyenler varsa açıklama kısmında linkini bıraktım, oynatma listesini bulabilirsiniz. Kanalıma girip zaten ilk başlarda beyondblue'nun oynatma listesi olacak. Oradan da baştan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir seri olduğunu düşünüyorum. Artık serinin de yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. Açıklamada arkadaşlar bu arada Instagram ve Twitter adresim de var. Onları da mutlaka takip etmeyi unutmayınız. Ve kanalıma da abone olursanız mutlu olurum arkadaşlar. En son dalış görevi vardı. Bir dalış göreviyle başlayalım. 12. gün. Son 15 gün annenin derin dalış kıyafetini sayısız derinlik testine tabi tutmakla geçti. Sanırım canlı yayında kıyafetin içine patlamamı istemiyor. Umarım demiyor ki balıkları karşıda dayanıklıdır. Haritalama drone'u kayıtlara karışmadan önce Andrea'nın ailesinin avlandığı bölgeyle aynı yerde bir salamura havuzu tespit etti. Ölmeye yani dalmaya hazırım. Hadi bakalım. Bu bölüm arkadaşlar final olmayabilir. Artık gerçekten sona doğru yaklaştığımı biliyorum. Final de var. Bir başlıktan neden görmüşsünüzdür. Bir deneyelim bakalım. Burada her şey yolunda dedi. Son bir test dersinin istemediğine emin misin? Evet, belli artık. Sona doğru yaklaşır. Canlı yayına başlattı. 3700. Tonight, we're using Andre's lure drone to mimic the Atolla jellyfish to lure large predators like the giant squid. It's certainly not all my tech. I'm building on years of prior research. Don't forget our mission to the brine pools. Oh yes, Arena will fill you in on that later. Da o kadar çok tanımadığımız şey vardır ki. İnanılmaz. Şunu da ilk kez şey yaptık. Yani taradık. Look for blinking red lights in the water column. Hey. Ha, buradan bir etkinleştireceğiz, tamamdır. No need to get too close. You can activate the lure from there. Tamamdır, buraya bir etkinleştirdi. I haven't, but others have. How long until we can expect the lure to attract a predator? It's hard to say. It's a big ocean. But if you lose patience, I would find Ha, some. tanımı yap dedi, söyle. I have a feedback system set up to improve the lure as you scan them. Şu mu? For those watching, Değil. we will be scanning these Atolla jellyfish to make sure Ne diyor? 20 ayağım için atom enerjisinden yakın tanıma yap. It does, but it can always be refined. Ha, şu mu acaba? Confidence in humanity, but plenty in himself. Ha, şu. Tamamdır. Vay, ilginç. Şöyle bir tarayalım. Got the jellyfish scans, though Andre doesn't need them. In truth, they should improve the lure. I would not waste your time. Getting a few impolite comments on the screen pointing out that giant squid don't feed. Yem test ediliyor. Güzel. Yapmışık. Actually, the Atolla puts on this light show when under attack, in order to lure creatures big enough to eat their attacker. Might have some useful human applications. I think we need more Atolla scans to approve the lure. Tamamdır, bunu yapmadık mı? Bunu taradık. Bu değil. Ha, şu. Galiba böyle 2-3 tane var. Okay, whose idea was it to live stream this particular dive? I am glad I can't see the comments. I would agree. My grandmother had a saying for times like this. I'm not going to try my grandmother's accent on a live stream, but Oldu mu? loosely translated, it Yani means dikkatle doluyor. if Sen ne mı yapacağız acaba? waiting for a giant squid, you can always go to a Bitmiş brine güzel oldu. That's a pretty specific saying. Şimdi bir tane tarama yapacağız. Sonra da bir tarama yapalım. Ve bu işte bitsin. I noticed that these atollas were already making their blue
most likely a sign that they have detected predators in the region that threaten them. Vay. That gave me a chill. Çok ilginç. Karanlık olduğu için ne kadar sağlıklı bir görüntü çekim oldu bilmiyorum ama You enjoyed that, but do you mind umarım if we check out the görüyorsunuzdur. before we check on our whale cam? If you insist. You got what you want. Sürekli dediği için onu tanımadım. Giant squid. Is that another one of your grandmother's sayings? No, but she often used this one. Hurry up and collect my specimens for me. What an expressive language. It's no giant squid, but I promise you, you won't have to wait to find it. Şu mu? Bu da değil. Hah, şu değilmiş ya. Bu şey adını çıkmadı. Ve birisini görevmiş. Güzel. Bitti. Ha, şimdi şuraya gideceğiz. Çok derindeyiz ya. Mirai, pushing your waypoint. Sperm whales are back on the hunt. İspermeçit balınası. Look for the drones. They will seek out the sound of the sperm whales and then idle nearby. We hope that Biraz today da gökyüzüne our doğru trip will make it çıkarmıyor. possible to document how a sperm whale hunts the giant squid. Hareket ediyormuş ya. Ha, şuradan tarama. Başka bir şey var mı? Bir de şu var. Let's go tag İspermeçit balınasını bulacağız. 23 metre. One of our viewers wants to know if there is a problem with the link since the waypoints keep appearing and disappearing. No problem. The drones are in stealth mode, so they will only track the Şuraya whales doğru by bir sound. ilerleyelim bakalım. F ile. Şu değişik sesi var ya. Derinlik çok derindi ya. We'll keep good watch over you. Nerede bu ses? F ile sonra bir tara. Ha, bitti. Tamam, bu görevi yaptık. Vay be. Aha. Vurdu. Ahtapot. Bu basım kazandık. What just happened? I think the squid knocked the camera right off. Belki bölümü. I had that camera feed in full screen on my visor, and for a second I thought it was lights out for me. Sounds like a good time for the sub to pick you up. Live stream out. Şimdi ben ne yapacağım? Salamola havuzları okyanus altındaki göller gibi değil. Keşfedilmemiş yaşam formları bakımından inanılmaz zengindi. Yaşam için mükemmel bir ortam sağlarlar. Doktor mühendisiymiş. Buraya döndü bakalım. Yeni bir video gelmiş. Videoya bakmadan önce şöyle bir oturalım. İlla konuşma şeyimiz vardır. Bir şunu bir seçelim. İlk neyle konuşalım. Since there's no dive today, I'm going to lose myself in the wet lab to work on those samples you sent up from the brine pool. Hey, have you listened to my daughter's track? Interesting, right? Tamamdır. Son da bir dinleyelim. Andre. Mirai, remember the tag we found on the turtles? I put it out on the network and I got the strangest message back. I'm going to take a tender to a small island nearby and check it out. I'll explain everything later. Still no mapping drone, by the way. Tamam, bunu da yaptık. Bir de şu Ren'i de konuşalım.
Hem de Hey. çok değişik bir karakter. Nana didn't qualify for the study. Doctor says we missed the window. Whatever that means. Hard to tell what she remembers now. It's tough. Not sure my head's 100% there with school. Honestly, seems like a waste of money. Anyway. See ya. Görüşürüz bakalım. Bitti mi? Bu bitti. Kontrolden çıkalım. Dalış görevi verdi. Dalış görevi gitmeden önce bölüm kısa sürdüğü için devam edeceğim ama dalıştan önce şuradaki videoya bir bakalım. 3 tane videomuz var. 3 tane videomuzu izleyelim arkadaşlar. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Sound to whales is everything. It's their hands. These are animals with the biggest brain on Earth and the most powerful sonic apparatus. They spend a lot of their time deep down. They're diving for an hour at a time in darkness. Just like a submarine is echolocating, they're kind of... They ping a signal out, and then they wait for that signal to bounce off something and come back as the signal. And from that information, they could get an idea of what's there. They constantly click, and that click sometimes can be really loud, and you can feel it in your body. It's like going to a DJ and feeling that bass. Once I had an experience with a sperm whale. It clicked, my ears almost like bounced back. It's really an amazing feeling, you know. You don't develop a huge, complicated brain if you're not using it. Whales have little channels of communicating where they can talk to each other hundreds of kilometers away using sound. Sperm whales make clicks in sort of rhythmic patterns that we call codas. Any family might have 20 to 25 different coda patterns that they use when they're having conversations with each other. And some of them are unique to different places in the world. In the Eastern Caribbean, they make a lot of what we call a 1 + 1 + 3. That sounds kind of like this. And that's only ever been recorded in the Caribbean. And it's been identical for the last 35 years. These are really different ways of life that are being labeled by these coda patterns. In the same way that human language is kind of a shorthand for where you come from. You can make a lot of missteps when traveling simply by speaking incorrectly or introducing yourself differently. Do you hug? Do you shake hands? Do you bow? And a growing concern has to do with the noise that we're putting into the ocean. Everything we do impacts everything they're doing. The sound is causing high levels of stress in animals like this. No one wants to live at a rock concert. You can imagine trying to have your home inside an arena while some metal band is playing. And that's increasingly what the ocean feels like. Brine pools are amazing habitat. It's a lake on the bottom of the ocean, and it's this surreal seascape. Chemically, each one of them is unique. These brines undoubtedly contain bacteria, archaea, and viruses that are unknown to science. We know that they're incredibly rich in undescribed life forms. They have the perfect cocktail, the perfect recipe for life. These sites aren't just salty, they can be violent, characterized by eruptions and incredibly unstable conditions. So to live in them, you have to not only be hardy, but you have to be able to endure constantly changing conditions because not one day is the same. The organisms that live there, they undergo a constant biological warfare with each other to dominate the environment, to survive in the system. The biochemicals that they produce to do that biological warfare are applicable to curing diseases like cancer, Alzheimer's. They produce antibiotics and antivirals that can also be used to improve human health. And we drop targets as we go, so we know exactly where we sample. Exploring these habitats is absolutely necessary because the metabolic potential there has the capacity to change the way we think about medicine, to change the way we think about antibiotics, based on our knowledge that we gain from studying these incredible environments in the deep sea.
Imagine if I was sent in to go study the Mona Lisa, and I come in with a pair of snippers, and I'm like, I'm gonna need to cut this baby up a little bit to see what kind of chemical composition is going on there. Like, you wouldn't do that, right? We don't have to kill these animals. We don't have to kill to understand. If we could do a single cell, that means we don't need to kill 20,000 animals to be able to really understand that one. We could do our work much more non-invasively. So we are working this year on a new project to deploy tags on orcas. We need to learn more about the diet and how they use the habitat. So by deploying those tags, we get the information we need. It is the least invasive method. It is suction cups. So it is not a scratch on the whale afterwards, which is something we really like. In the deep sea, we use these like robotic claws from the oil and gas industry that gets you the sample, but this is so archaic. So we've been designing something called squishy robot fingers, which are ways to be gentle when we study the deep sea. But I think we could even take this another level. There's some organism, we quickly encase it. It's like a medical checkup. We give it a swab to get its genome. We image it from all directions. We open it up, the animal goes away, and we have more information than we've ever had before. These animals are Mona Lisas. Our perception of them should change. We should be more delicate. Evet arkadaşlar, 3 tane videoyu izledik. Dalış görevini de yapalım. Bir tur daha böyle de oynayalım. Çünkü biraz uzun olsun. 13. gün drone kayıplara karıştığı için bacalar bölgesine haritasız gittik. Şu an köy dalış yapıyorum ama bu bacaların İlina için önemli olduğunu da biliyorum. Burada balina ailemize ait bir takip cihazı tespit ettik. İçlerinde birinin üstünde düşmüş sanki. Çünkü burası bir balinanın normalde gideceği bir yer değil. Ancak dalış kıyafetini güvenli moda aldı. Böylece dolanmak için sınırlı bir menzilim olacak. Denizaltı alım noktasına giden güvenli yeri bulmak için güneye gidiyorum. Her şey kontrol altına dalmaya hazırım. Bakalım. I'm in and okay. Remember, no buoys and no waypoints. I put a simple version of the mapping system on your Manta drone. Now we won't get your feed live, so we'll hear you, but won't see what you see. I really wish we hadn't lost that mapping drone. Relax. You know I've got this. Şimdi biz nereye gideceğiz? Aktif olmayan bacaları inceyi dedi. No chit chat. Singing's okay though, right? Arena, how will I know the difference again? Ha, bir tane bacı inceledik. Acaba bu da mı? 400 degree water streaming out. So O bacağı. Check. Wide berth and the live hydrothermal vents. Sorry, I thought my mic was muted. This is a dormant field. No live vents. Şurada bir şey var. Ha, evet, doğru, taramış doğru şeyi. Bir de ileride bir yerde olması lazım. Çok hayvan var arkadaşlar. Umarım bütün canlıları taramış oluruz. Buraya kadar geldik ama gözden bir şey kaçmış. Bunu uzaklaştık, acaba şey mi? Yani burada değil anlamında mı söylüyor? Evet. Bu bölgede bir tane daha olması lazım. Galiba şu değilmiş. Şunu da tanıyalım da en azından görüş. Heh, bulduk. Tamamdır. Yaptık. Aha, burada bir şey buldum. Tamam ya, burasıymış. Ben nasıl bunu göremedim. Arkadaşlar yarım saatte bunu arıyorum ben. Şunu tara attık. Scan confirms. I thought you programmed it to track the noise from the miners.
I did. I definitely did. Maybe you never committed the change. You were pretty exhausted that night. Maybe. Bitti mi ya şimdi? Buraya demek ki gelmişik. Şöyle bir bakalım. Şurada bir şey var. Okay. Evet. This dive just keeps getting Hemen bacağı. Yine bir How hot araştırma do you think peşindeyiz. water typically is in a live vent? Is that a joke? No joke. Well, we're down one drone, but Bu bölgede unmapped vent system. Mirai, termal bacağı bulacağız. I truly believe that these systems are the key to understanding the origins of life. Thank you so Tamam, much ahtapot'u taradık. for the dive under these conditions. I know Tamam we're be, doing ahtapot'a a git. silent treatment, but Tamam be, I git. think I just discovered a new species of octopus. Not sure I can confirm. O göre that gittiğine position göre yet. şurada bir yerde. Sorry, didn't copy that. Actually, that might be the answer. What? To why the drone died. We were talking about the origins of life. My mind won't stop if it can't fit all the pieces together. The mapping drone may have cruised too close to the vent. It's got more Bir tane definite taradık. coordinates on the side that are Burada bir yerde for anything close ikincisi to var. temperature. Şu mu? Evet. Well, it's better to know the İki oldu. so you can fix them. Dört tane bulmamız lazım. Bir tane daha bulduk. Güzel. Bir tane de şurada var. Şunu taradık. Şunu da tarayalım. Bitti. Tamam, bu ahtapotu taradık. Başka bir şey var mı? Ahtapotu mu takip edeceğiz? Evet. Is that an opening there? Tahmin etmiştim. O ahtapotta bir şey olacağını. How long do I have in this suit if I get stuck? Right, no chatter. Vallahi bir yere gidiyoruz. Andre, is it possible that this is one of our tags? That's my tag sound. Umarım aynen karşımıza çıkmaz. F'ye başladık. Bu bölüm biraz uzun olacak arkadaşlar. Artık finale çok ama çok yakınlaştık diye düşünüyorum. Buraya geri çık demeyeceksin yani. Bir tane bu delikten çıkacağız. Başka bir tarafa. Var 40.000 metre denizin dibindeyiz. Daha doğrusu okyanusun. Artık şuradan bir çıkalım. Buraya gelirken bir şey bul... Irina, Ah, tamam, do doğru. you expect volcanic activity here? Describe. Wow. Red, glowing. Need more? Mirai, I would give that a very Tamam, taradık. wide berth. Like maybe from your sub. Tamam, taradık. Bitti mi? Şu bölgede bir şey var mı diye bakalım. Biz gidiyoruz valla. Başımız belaya sokacağımız belli zaten. İlk bölümden. Hatırlarsınız Kanada'da deniz altı hırsızları vardı. Bütün o tarafları araştırıyoruz. Denizaltı özledim ya. Burada bir şey var mı? Yok, bir tane doğru gidiyoruz veya yanlış gidiyoruz, bilmiyorum. Aha, bir şey bulduk. Kidding me? Describe, please. I can't. I mean, I don't want to. Mirai, you're making me uneasy. Seriously. Ekipman. Look at it together when I'm done with the dive. Bir tane daha bir şey bulmamız gerekecek. Bunu taradık. Bunu taramıyoruz. Heh. Burada bir şey var, çıktı gibi geldi de değilmiş. Böyle şöyle bir çık da. Böyle gidiyorsa böyle gideyim.
Şimdi bir şey bulacağız belli. Karşımıza insanlar çıkarsa ne yapacağız? Oo, volkan bulduk. Bir şu var. Tuttu ekipman şeyi. Bir şey bulduk gene. Buna çıkmadı. Kuyruk yüzgeci yakın tarama yap. Burada bir şey çıkmadığına göre burası değil, şurası. Ya da gitti orası. Şurada mı diyordu? Kuyruk yüzgeci. Biyolojik numune topla. Burada bir yerde bir şey var. Sakın sıkışma da. İyi, geçtik. Buradan gidemiyoruz, değil mi? Şurada bir şey daha var. Oh no! What happened to you? Are you sick? Aa, bu F çıktı. Biz bunu arıyormuşuz. Kuyruk yüzgeci yakında. Birisi ölmüş ya da saldırı olmuş. Are you okay? Just getting a few last scans. Şöyle taradık. Ah, şöyle tarama yap dedi. Ah, şöyle bir taradık. Yavaş çıktı büyük ihtimalle. And saying goodbye to a friend. Bitti mi artık? Can you send the sub? Vay be, bitti. Yani, bilim her zaman okyanusta sanayileşmenin gelişine kalmıştır. Bilimin sanayileşmeden önde tutulduğu ve sanayileşmenin sınırlarını belirttiği günleri görmek isterim dedi. Yeni videolar var. Videoyu izlemeden önce konuşmamız varsa konuşmaya bir bakalım. Videoyu artık bir sonraki bölümde izleyeceğiz arkadaşlar. Andre ve İğne'yi arayacağız. We watched the video log from your dive. I'm truly heartsick. I'm furious. Where should we start? Madencilik. The destroyed vent. I couldn't believe how badly the seabed was chewed up. Vents that might have had a fossil record dating back over 1 billion years. A microbial life that doesn't exist anywhere else on the planet. Who knows what cures we've lost. Your drone's a fallen hero, Andre. I think it spooked the miners before they did more damage. If you hadn't been willing to dive without a map, we would never have confirmed they were actively mining. Who gets the satisfaction of turning them in? We were debating that before you came on. Hep birlikte yapalım. We should jointly report. Elinden ayrımı yapmıyorum. Agreed. Agreed. Now tell us about the whale fall. Could you ID the whale? The whale fall was definitely from the baby's family. The tail fluke was intact Vay enough be. to scan. Ardımı saymadım. But you are sure it wasn't the mother? It wasn't the mother. The ID matched another whale we know from her family. Ben yeni bir tehdit konusunda endişeliyim diyeceğim. Gerçekten endişeliyim It's an yani. older whale, so more vulnerable. Do you think there's any connection to the miners? They did plenty of damage, but I don't think the whale fall is on them. I can pull out anything from the scan log that might be worth investigating. Already have. Can you turn these into dive objectives? Right. Catch you in a bit. Bittiğine göre çıkalım. Daraş görevi var dedi. Artık bir sonraki bölümde bunu yapalım arkadaşlar. Şurada bir pozumuzu verelim. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Artık yavaş yavaş bölümünün finaline doğru yaklaşıyoruz. Belki de bir sonraki bölümde final yapacağız arkadaşlar. Onu bir bakmamız gerekecek artık.
yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. İyice olayın ne olduğunu kavradık. Biraz zorlansak da iş başardık arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz videoya tıklayarak izleyebilirsiniz. Yan taraftan da kanalıma abone olma butonu var. Abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.